Herkese merhaba, Volkan Demirkuşak ben. Sıcak güneşli bir İstanbul gününde Magellan 66 ile birlikteyim. Evet, dışarıda müjdeyi verdim size. Uzun süreden sonra bu kadar keyifli bir günde, bu kadar keyifli bir tekneyle birlikteyiz. Azimut Magellan 66. Aslına bakarsan Magellan ailesinden biraz bahsedelim. Bu arada Azimut Carina Grup'tan Derviş'le birlikteyiz. Derviş, sen beni aldın. Teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Şimdi hoş bulduk bir kere daha. Magellan'da aslına bakarsan ilk model bu değil. 2009'dan beri olan bir seri ve böyle çok spesifik bir model. Model yelpazesinden istersen bahsedelim. En büyük şu anda 25 metre vardı. 30 geliyor galiba. 30 geliyor. Temmuz 2022'de suya inecek. Magellan serisi aslında Azimut'un inovatif bir şekilde 2009'da ilk defa lanse ettiği bir seri. Ve 2009'dan beri herhalde sektörün imzasını attığı. Dışarıdan baktığın zaman böyle o Magellan diyecek bir tekne. Kesinlikle, kesinlikle. Magellan serisinde 43 ile başlıyor şu anda. 53, 66, 25 ve Temmuz'da suya inecek 30 metre ile devam ediyor. Ve bir Magellan'a baktığınızda onu hemen tanıyabiliyorsunuz. Ve dışarıda gelmeden önce tabii teknenin etrafında böyle bir walk around tur yaptık. Özellikle bunda da çok spesifik kenardaki sağ ve solda tikleri gördüm. Bu gerçekten çok alameti farikası teknenin. Ki sen de biraz bundan bahsedeceksin. Aslında teknenin birazcık da gelişmiş yönlerinden bahsetmek lazım. Karbon, otomotiv sektöründe biz bunu çok biliriz ama teknelerin de ağırlıklarını hafifletmek için artık karbon kullanımı yaygınlaştı. Doğru. Bunda da var. Doğru. Azimut karbon kullanımı herhalde en yoğun markalardan bir tanesi. Örneğin üzerinde bulunduğumuz 66'da Flybridge ve yukarıda bulunan Hardtop tamamen karbon fiberden üretildi. Bu size birçok avantaj sağlıyor. Buna ek olarak Magellan serisinin herhalde en büyük özelliği gövdesi. Doğru. Dışarıda da gezdiğimizde anlatmaya çalıştım. Çift çeneli bir gövde ve bu gövde yavaş giderken suyu yarmanıza yardımcı oluyor. Ama aynı zamanda tekne 24 knot gibi bir hıza da ulaşıp ringe kalkıp daha hızlı gitme imkanı sunuyor size. Bu büyük bir avantaj ve Azimut bunu sürekli üzerine koyarak geliştirmeye çalışan bir marka olarak ön plana çıkıyor. Bu hakikaten yenilikçi bir teknoloji ki teknenin önüne geçtiğiniz zaman bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani artık pek çok araç, yani tekne, otomobil, uçak daha az tüketim, daha verimli teknolojiyi kendi içerisinde barındırmak için pek çok yenilikler barındırıyor. Yani karbon da yenilikçi bir teknoloji gibi gözüküyor ama bilinen teknoloji, fakat pahalı. Dolayısıyla bunu kullanabiliyor olmak da çok önemli. Magellan'da da bunun olması çok kıymetli. Şimdi biz tabii sakin kısmındayız ama ben birazdan teknenin içine geçip tek tek size detaylarını aktaracağım. Peki sana bir soru soracağım. Bu tekneyi diğerlerinden ayıracak en spesifik şey ne sence? Gövdesi. Gövdesi değil mi? Kesinlikle gövdesi. Gövdesi ve karbon fiber kullanımı. Gerçekten öyle. Ben de ilk bakışta şunu söyleyeyim. Çok geniş alanların olması, ergonomisi. Şu anda bulunduğumuz alanda yaklaşık 8 kişi falan sığabilir. Flybridge'e baktım, devasa bir Flybridge ve Doğru. En güzel şey bence kişiselleştirilebilir olması. Ve içeri geçtiğim zaman, böyle yaşam alanına geçtiğim zaman da yine devasa bir alan seni karşılıyor. Hakikaten o diye saklama alanları, şunlar bunlar, hepsini ufaktan başlıyoruz. Azimut Magellan 66 ile birlikte İstanbul'da seyre çıkıyoruz. Magellan 66'ya geçtik. Tekneye nasıl geçilir diye göstermek istedim size. Görüyorsunuz, hareketli bir yüzme platformu var. 20 metre 15 santimlik, yaklaşık 5,5 metre genişliğindeki bir tekneden bahsediyorum. Yani atıyorum bir botunuz var. Hop, botu buradan çıkartabiliyorsunuz. Denize buradan pratik bir şekilde girebiliyorsunuz. Bu hakikaten çok önemli avantajlardan bir tanesi. Bu tarz teknelerde hareketli havuzluk, platform hakikaten çok önemli. Teknenin içine geçtikten sonra Magellan 66'nın çok enteresan ergonomik detayları olduğunu da göreceksiniz. Hadi başlayalım. Buyurun, geliyor. Bu ne? Yine bir hareketli pasarellamız var. Yani ergonomi diyoruz ya, ergonomi ve pratiklik. Bir anda heyecanlandım ne olduğuna. Teknelerin inmenin en kolay yöntemlerinden bir tanesi bu hareketli pasarellayı kullanmak. Teknenin sancağında ve iskelesinde 2 tane çıkış kapısı var. Onlara geçelim, gösterelim. Hakikaten tekneden çıkmak ve girmek çok kolay. Tabii diyorum ya, tekneye hakikaten giriş çıkış çok önemli. Şimdi mesela geldiniz, bordaladınız. Buradan çıktınız. Ya da geldiniz,
Hemen aynısının iskele tarafında bir tane daha kapısı var. Şimdi havuzluktaki oturma alanını göstereceğim size. Teknelerin en sevdiğim yeri arkadaki havuzluğun oradaki oturma alanları ve Magellan 66'da çok cömert bir alan var. Bakıyorum şimdi etrafa, bakın. Kollarımı açtığım zaman etrafımda her tarafa ikişer kişinin oturduğunu düşünün. Burada çok rahatlıkla 8 kişinin yemek yiyebileceği, kahvesini içebileceği, keyifli vakitler geçirebileceği bir alan söz konusu. Bunun yanı sıra yani minderlerin de konforu hakikaten beni memnun etti. Buradan ufaktan çıkacağız. Böyle yan yolları gördüm. Yan yürüyüş yolları. Hakikaten o da çok geniş. Teknenin en önemli özelliklerinden bence bir tanesi de bu. Şimdi yan yürüme yolundan böyle tekneye bir tur atalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, teknenin güzel noktalarından bir tanesini göstereceğim size. Bakın. Var da vele yok burada. Hemen buraya gelmişken sancak tarafındayız. Dışarıda anlatmış olduğumuz tikti. Çok güzel bir alan. İşte burası teknenin alameti farikalarından. Çok şık gözüküyor ve dışarıdan baktığınız zaman bunun ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bu bir Magellan 66. Yürüme yollarının bakar mısınız yandaki ne kadar geniş olduğuna, ki ben yani çok geniş veya şişman bir adam sayılmam ama çok konforlu. 1.80 boyundayım. Bakın hani çocuğunuz için önemli noktalardan bir tanesi risklere karşı, ama burayı oldukça yüksek tasarlamışlar. Çok geniş cam alanlar söz konusu. Bu içeride tabii ergonomi ve güneş ışığının içeri rahat girmesini sağlayan özelliklerden bir tanesi. Teknenin havuzunu gezdik. Hemen yan taraftan da öne doğru geldik. Baş tarafında kocaman bir oturma alanını, hatta belki de burada güneşlenebileceğiniz bir alanın olduğunu söyleyebilirim. Fazlasıyla konforlu. Yine burada 7-8 kişi rahat rahat oturabilirsiniz. Küçük de bir masamız var burada, işimize yarayacak. Güneşli bir İstanbul günündeyiz. Burada da güzel güneşimizi kesen bir tentemiz söz konusu. Teknenin içerisine geçelim. Hatta oradan da en sevdiğim kısımlardan biri Flybridge'e geçelim. Orada onu göstereceğim. Bunu anlatmadan önce son bir tekneyle ilgili spesifik bilgi de vereyim size. Teknede 2x850'lik MAN motorlar var ve şaftlı bir motor. İçeride onları da hemen Dümen Mahalli'nde gösteriyor olacağım. Flybridge'e doğru yavaş yavaş adımlarımı atıyorum. Teknelerin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi. 1. Tekneyi buradan kullanabiliyorsunuz. 2. Burada keyif yapabiliyorsunuz. 3. Arka taraf şu an teknede spesifik olarak boş gözüküyor çünkü bu daha satılmamış bir tekne. Arzu ettiğiniz gibi tasarlayabilmeniz için size bir müsaade etmiş marka. Bakın buradaki oturma alanlarının genişliğini bir kere daha görüyorsunuz. Yani teknedeki alan biliyorsunuz genelde oturmak ve keyif yapmak üzerine. Keyif aldığınız alanların sayısı ne kadar fazlaysa o tekneden o kadar mutlu oluyorsunuz. Bir bilgi daha göstereceğim size. Baş mesafesine bakın. Şimdi dedim ya, teknedeki alanların ve konforun ne kadar fazla olduğu böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Burada yemek yiyebiliyorsunuz, burada güneşlenebiliyorsunuz, tekneyi kullanabiliyorsunuz, arkada keyif yapabiliyorsunuz. Bakınız. Hard topu da açıyoruz. Daha böyle güneşin içeri gelmesine müsaade ediyoruz. Bu hard top açılır ve kapanır şekilde teknenin konforunu hakikaten arttırıyor. Tabii dediğim gibi teknenin kaptanısınız, konforunuza düşkünsünüz. Bakıyorum koltuğa. Koltuklar çok konforlu. Hemen buradaki Dümen Mahallinden teknenin tüm her şeyine hakim olabiliyorum ve burada multimedya ekranı da tıpkı aşağıda olduğu gibi teknenin bütün ihtiyacınız olan verilerini önünüze sunuyor. Tabii teknecilik sektörde sürekli kendisini yenilemeye devam ediyor ve gelişimler de, Ar-Ge çalışmaları da sürmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada Azimut'un da geliştirmiş olduğu şaftlı sistemden de bahsetmek lazım. Şaftlı sistemlerde genelde joystick çok fazla olmaz. Bunda tekneyi kolaylıkla marinaya yanaştırabilmek veya tekneyi açabilmek veya tekrar sokabilmek için şaft sistemiyle joystick'in uyumu çok önemli. Tabii ki baş ve kıç pervanesinin olduğunu unutmamak lazım. Burada hemen Dümen Mahalli'nin solunda 2 tane çok basit, çok pratik kollarla da tekneyi yanaştırıp ayırabiliyoruz. Tabii bahsettiğim gibi Flybridge'i kendinize uygun bir şekilde tasarlama şansınız var ama teknenin size sunduğu nimetlerden de istifade edelim. Hemen göstereyim. Bakın burada bir duş var. Bunun yanı sıra geldik. Hemen bunu açıyorum. Burada ne var diyoruz. Bakıyoruz. Evyemiz var. Küçük bir ızgaramız var. Buzdolabımız, buz yapıcımız. Yani bakınca bayağı burada vakit geçirebileceğimiz oyuncağımız söz konusu. Tabii burada bir tane daha şey var. Burada da çöp kovası var ama neticede işinize yarayacaktır. Hani böyle ev programları vardır ya, hep böyle hayal ettiğim. Kapılarını araladı diye. İşte Azimut Magellan 66'nın da içerisine böyle bir kapıyla giriyorsunuz. Burada bir basamak farklılığı yok. Dolayısıyla aşağı böyle inmenize gerek yok. Aynı seviyedesiniz. Güzel. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. İşte hoş geldiniz içkisi. Hoş geldiniz kahvesi. Burada çok güzel bir bardak saklama alanı var. Teknenin içerisinde size bunu çok bahsedeceğim. Ne kadar çok saklama alanı var diyebilirsiniz.
Hemen burayı da açıyoruz. Burada da çok güzel bir alan var. İçkinizi, yemeğinizi koyabileceğiniz bir saklama alanı var. Azimut teknelerle ilgili bir bilgi daha vereceğim size. Teknenin üretim aşamasındaki en önemli şeylerden bir tanesi hem finishing'i hem de teknede kullanılan malzemelerin ve işçiliğin kalitesi. İşte o yüzden Azimut da A sınıfı bir üretim sunuyor. Bu teknede onlardan bir tanesi. İçeri geçtiğimiz zaman ilk gördüğümüzde burada yaklaşık 4 kişilik, burada yaklaşık 6 kişinin sığabileceği ve kişiselleştirilebilecek, arzu ettiğiniz şekilde tasarlanabilecek bir oturma alanı. Burada da bence çok güzel, şık bir yine bir sehpa yaratılmış. Tamamen düz bir zemin olduğunu söylemiştim. Çok güzel. Ahşaplar da çok güzel. Boyun 1.80. Baş yüksekliği bu kadar. Oldukça iyi. Şimdi buraya geldiğim zaman da yine 5-6 kişinin müthiş keyifle yemek yiyebileceği bir ortam var. Çok güzel de Azimut bardaklar var. Size çok tatlı bir şey göstereceğim. Efendim hoş geldiniz. Size hep böyle demek istemişimdir. Mutfak tarafına geçtiğimiz zaman ki aslında mutfak bir yandan da teknenin dümen tarafını da barındırıyor. Onu da göstereceğim size. Tabii teknede en önemli noktalardan bir tanesi mahremiyet. Yani mahremiyet ne? Tekne personeliyle tekneyi kullananların arasında aslına bakarsanız böyle bir güzel bir samimiyet var ama istedikleri zaman da birbirlerini görmek istemiyorlar. Dolayısıyla tekne sahipleri ve konukları tekne mürettebatını görmeden hayatını geçirebilirler. Mesela ne oluyor? Bakın. Hadi hoşçakalın. Tabii hoşçakalın demiyorum. Şimdi burayı geldik kapattık. Burada bir hemen benim sol tarafımda dümen mahalli var. Sağ tarafımda da bütün mutfak gereçlerini saklayabileceğiniz, sağ tarafında buzdolabının olduğu bir alan var. Yani buradan servis yapabiliyorum ama arzu edersem burayı da kapatabiliyorum. Ama ben yine de aramızda bir mesafe olmasını istiyorum. Şimdi burayı göstereceğim size. Teknenin dümen mahaline geldik ki size yukarı flybridge'i göstermiştim. Bakar mısınız? Gösterilen özene bakar mısınız? Koltuklar elektrikli. Bunu da indirebiliyorsunuz. İndireyim. Kendim bir 5 dakikalığına kaptan hissedeyim. Önümdeki bilgi ekranında o kadar fazla şey var ki beni besleyen. İşte balık bulucu falan onları biliyorsunuz. Navigasyon onları zaten bildiğim şeyler. Fakat burada önemli şeylerden bir tanesi, kaptanın da işini kolaylaştıracak şeylerden bir tanesi. Teknede olabilecek bütün eksiklikleri, problemleri, arızaları gösteren bir bilgisayar. Yani elektrik mi yok? Şarj üniteleri mi çalışmıyor? Yakıt mı yok? İşte acil durum butonları. Hepsini buradan görebiliyorsunuz ve bu sayede atıyorum siz arkadaşlarınızla arkada otururken tekne personeli de herhangi bir problem, arıza olduğunda onu kolaylıkla buradaki öndeki ekrandan tespit edebiliyor. Tıpkı yukarıda olduğu gibi dümen tabi burada. Bunun yanı sıra görebileceğiniz her şeyi de pratik, devasa bir ekranda görebiliyorsunuz. Hemen kendim buradan bir sağ tarafa atıyorum. Yine koltuklar sayesinde tekneyi de buradan kullanmanın hakikaten keyifli olacağına da eminim. Birazdan da seyre çıkacağız. Yine burada teknenin çift man motorunun kumanda edebileceğim butonları ve kollarını görebiliyoruz. Onun sıra arkasında hemen yine joystick'i de görebiliyoruz. Dolayısıyla teknenin dümen mahalli de hem biraz arkadaki yolculardan ayrı, bir yandan da bu tarafı da konforlu bir şekilde tasarlamış Azimut tasarımcıları. Tabii teknede güzel vakit geçirmek için iyi yemek lazım. İyi yemek için de güzel bir mutfak lazım. Burada Miele tercih edilmiş. Hemen az önce size bahsettim ya, bu tekne içerisinde saklama alanı çok diye. Hemen size onlardan bir tanesini göstereyim. Bunların hepsi saklama alanı. 3 tane yan yana. Teknenin sağı, solu, ortası her yeri bir saklama alanı. Ne kadar önemli olduğunu tekne sahipleri bilir. Burada buzdolabı da var. Bunları da gösteriyorum sana. Peki. Şimdi buradaki perdeyi gösterdim size. Buradaki perdede personel. Burada içeride siz oturuyorsunuz. Tabii burada bir kapı olduğundan bahsedelim. Bu cam açılabiliyor. Ama butona bastıktan sonra kapıyı da böyle açıyoruz. Açamıyoruz. Açtık. Evet, güneşli bir havaya doğru çıktık. Yani aslına bakarsanız bahsettiğim mahremiyet bu. Teknenin mürettebatı ile tekneyi kullananlar arasında oldukça güzel, iki tarafında konforunu sağlayan bir alan yaratılmış. Bravo. Yine saklama alanlarını göstereyim size. Kocaman bir alan var. Burada da var. Bu da tersi açılan bir kapağımız var. Kocaman. Bunun yanı sıra hemen tabaklar, çatallar, bıçaklar göstereyim size. Güzel. Güzel gözüküyor her şey. Tabii burada güzel bir özellik var. Tekne hareket halindeyken her şeyin neta olması gerekiyor deniyor ya. Yani her şeyin oynamaz olması gerekiyor. O yüzden çok da güzel bir çözüm düşünmüşler. Tabaklar sabit duruyor. Tabii
teknelerin olmazsa olmazlarından ki seviyorsanız, televizyon izliyorsanız televizyonlarda var. Hemen burada bir alan da düşünülmüş. Teknenize eğer televizyon istiyorsanız bu alandan hop hemen bir asansörlü bir sistemle teknenizdeki televizyon konforundan da mahrum kalmıyorsunuz. Şimdi aşağı geçelim. Evet, teknenin en merak edilen kısımları da aşağıdaki kabinlere geleceğim ama şuradaki tutamakların deri ve krom olduğunu söyleyeyim size. Yine burada pek çok alan var. Hakikaten çok güzel. Yani böyle bazı şeylerin dokunma hissini severim. Bu onlardan bir tanesi. Şimdi giriyoruz. Evet, master kameradayız. Master kamera biliyorsunuz teknenin en önemli yerlerinden bir tanesi. Şimdi sağıma soluma bakıyorum. Nereden anlatmaya başlasam diye düşünüyorum. Kocaman bir yatak var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yine kocaman bir baş mesafesi konusunda oldukça cömert. Şimdi burada çok tatlı bir detay verdiler. Tersten başlıyorum teknoloji sevenler için. Cep telefonunuz için sancak ve iskelede kablosuz şarj ünitesi varmış. Hemen bir detay daha vereyim size. Saklama alan diyorum ya sabahtan beri. Teknenin hemen burasında bir saklama alanı var. Aynısının ters tarafında saklama alanları var. Gelin size banyoyu göstereyim. Kocaman. Tabii tam boy bir banyomuz var. Güzel şeylerden bir tanesi. Mermer görüntülü sentetik bir malzeme kullanılmış. Bu da Azimut'un önemli detaylarından bir tanesi. Görüyorsunuz burada hemen duş da var. Burada oldukça kocaman bir alan söz konusu. Yine bahsettiğim gibi teknede en çok kullanmak istediğiniz şeyler, eşyalarınızı saklayacağınız alanlar. Her şeyinizi rahatlıkla teknenin içerisine sığdırabilirsiniz. Şimdi diğer kameralara bakalım. Teknede 2 tane daha böyle çift kişilik kameramız var. Bunda da gördüğünüz gibi birer kişilik geniş yataklar. Yine aynı baş mesafesi, yine saklama alanları ve tam boy bir duş ve tuvalet var. Yine oldukça şık ve zarif gözüküyor. Tabii teknenin en önemli kameralarından bir tanesi de VIP kamera. Burada da oldukça büyük 2 kişilik bir yatak var. Yine baş mesafesi. Teknede sevdiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Cam alanlarının ve içeri giren böyle güneşin hissedilmesi. Şimdi sabah kalktığınız zaman bu teknenin içerisinde bir güneşi görüyorsunuz ve denizin hissiyatını alabiliyorsunuz. Bu çok önemli ki burada da görüyorsunuz. Oldukça geniş bir alan söz konusu. Yine burada tam boy bir duş ve tuvalet var. Yani hakikaten tekneye gelen bu konfordan fazlasıyla memnun kalacaktır. Tabii teknede mürettebatın konforu düşünmüş. Kaptan için de çift kişilik bir kameramız söz konusu. Ama teknenin içerisinde bir detay daha vereyim size ben buradan. Çamaşır makinesi burada. Tamam, çekersin. Bir de burada havlular için bir saklama alanı söz konusu. Yani söylediğim gibi her zaman saklama alanları konusunda bonkör davranılmış. Tabii unutmadık ki makine dairesi nasıl? Hemen merak ettim, girdim. Yani normal tekneler kadar bir alan var burada. Oldukça konforlu. Güzel böyle bir merdivenle çıkıp inebiliyorsun. Burada da olası tüm aksaklıklar veya kontrol şeylerini buradan görebilme şansınız var. Devasa 2 tane makineyi de yanımda görüyorum. Güzel gözüküyor. Bizim gibi otomobilciler için, makine kafalılar için iyi. Tabii dediğim gibi mürettebat teknenin olmazsa olmazı, onlar için de konforlu bir alan söz konusu. Hemen buradan bu merdiveni kaldırıyoruz. Hop aşağı doğru iniyorum. Bakayım ben size neler var söyleyeceğim. Burada da oldukça konforlu bir alan var. İçeride görmüş olduğunuz yatakların aynısından bir tane de buraya kondurulmuş. Tabii Flybridge'deki dümen mahaline geçtik. Dediğim gibi tekneleri buradan kullanmak hakikaten çok keyifli. 2 makine de şu anda elimin altında. Güçlerini bana vermek için heyecanla bekliyorlar. 850x2'lik dizel makinelerin olduğunu söylemiştim. Ve yine de joystick'in de hayatımı çok kolaylaştırdığına da şahit oldum bir yandan da. İstanbul'da çok şanslı, güzel bir gündeyiz. Sıcak bir havadayız. Kontrol ünitelerinin hayatını ne kadar kolaylaştırdığını görüyoruz. Teknelerde artık önümdeki Raymarine bilgi ekranında olabilecek tüm ihtiyaçlarımı cevap bulabiliyorum. Dolayısıyla tıpkı otomobillerde olduğu gibi burada da hakikaten işimiz çok kolay. Tekneyle alakalı her şeyi, ihtiyacınız olan her şeyi, RPM'ler, beygirler, güçler, bunların hepsini buradan bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani otomobilinizde gördüğünüz konforun aynısının fazlasını size bu Azimut Magellano 66'da bir şekilde sağlıyor. Tabii Azimut Magellano'nun önemli özelliklerinden bir tanesi ki insanların teknede en çok rahatsız olacağı şeyler, sallantılar. Sallantının azaltılması için de mühendisler ve tasarımcılar gyro stabilizer koymuşlar tekneye. Dolayısıyla tekne olası fazla dalgalanmalarda çok sabit bir şekilde kalabiliyor ve ben bunu daha önceden pek çok teknelere test etmiştim. Hani hayatınızı gerçekten kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi Azimut Magellano 66'nın konfor özelliklerinden biri. Azimut Magellano 66 ile birlikteydik. Hakikaten çok keyifli bir seyir oldu. Teknenin pek çok özelliğini anlamaya ve size aktarmaya çalıştım. İstanbul'da güzel, güneşli bir günde de seyir yaptık. Keyfini çıkartalım. Hoşça kalın.